1847'de Bedirhan Bey'in tasfiyesiyle başlayan süreç, 1925'te Şeyh Said isyanına, 1930'larda Ağrı ve Dersim'e uzandı. 19. ve 20. yüzyıl Kürt tarihinin en belirleyici kırılma dönemlerinden biriydi. Kürt tarihi serimiz kronolojik ilerliyor. Takip ederek tüm bölümlere ulaşabilirsiniz. Osmanlı Devleti neden merkezileşmeyi hızlandırdı? Bu politikalar yerel yapıları nasıl etkiledi? Ve Cumhuriyet döneminde devlet-toplum ilişkisi nasıl yeniden tanımlandı? Bu bölümde bu süreci adım adım ele alıyoruz. 19. yüzyıla gelindiğinde Osmanlı İmparatorluğu hem iç idari yapıyı güçlendirmek hem de dağılma sürecini yavaşlatmak amacıyla merkezileşme politikalarına yöneldi. Bu süreç, taşra yönetimlerinin doğrudan merkeze bağlanmasını hedefliyordu. İkinci Mahmut döneminde başlayan reformlar, yerel güç odaklarının yetkilerinin azaltılmasını içeriyordu. 1839 tarihli Tanzimat Fermanı ve 1856 tarihli İslahat Fermanı ile birlikte vergi toplama, askerlik ve idari denetim konularında merkezi otoritenin doğrudan etkisi artırıldı. Bu reformlar imparatorluğun tüm bölgelerinde uygulandı. Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Doğu vilayetleri de bu sürecin parçasıydı. 16. yüzyıldan itibaren bazı Kürt emirlikleri yarı özerk bir statüyle varlığını sürdürmüş, yerel yönetim ve güvenlik konularında geniş yetkilere sahip olmuştu. Ancak 19. yüzyılda bu yapı kademeli olarak sona erdirildi. Özellikle Botan Emirliği'nin lideri Bedirhan Bey, merkezileşme sürecine karşı direniş gösteren yerel liderlerden biriydi. 1847 yılında yaşanan askeri müdahalenin ardından emirlik yapısı dağıtıldı ve bölge doğrudan merkeze bağlı idari birimlere dönüştürüldü. Merkezileşme politikalarının amacı, devlet otoritesini güçlendirmek ve farklı bölgelerde idari birliği sağlamaktı. Ancak yerel düzeyde bu değişim, geleneksel güç yapılarının zayıflaması anlamına geliyordu. Aşiret liderleri ve dini otoriteler daha önce sahip oldukları idari ve mali yetkileri kaybetmeye başladı. 20. yüzyılın başına gelindiğinde Osmanlı Devleti anayasal sürece girdi. 1908'de ilan edilen ikinci meşrutiyet ile birlikte temsil ve vatandaşlık kavramları yeniden tanımlandı. Ancak Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı gibi gelişmeler merkezi kontrol anlayışını daha da güçlendirdi. 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanı ile yeni bir ulus devlet modeli benimsendi. Bu model, merkezi idareyi esas alan ve ülke genelinde tek tip idari yapı kurmayı hedefleyen bir sistemdi. Vergi, eğitim, askerlik ve güvenlik konuları doğrudan merkez tarafından düzenlendi. Bu süreç, devlet açısından bütünlüğü ve kontrolü artırma amacı taşıyordu. Yerel düzeyde ise geleneksel idari yapıların sona ermesi toplumsal dengelerde değişim yarattı. Merkezileşme yalnızca idari bir reform süreci değil, devlet ile yerel toplum arasındaki ilişkinin yeniden tanımlanması anlamına geliyordu. Bu yeni ilişki biçimi ilerleyen yıllarda yaşanacak gerilimlerin zeminini oluşturacaktı. 19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde merkezileşme politikaları Doğu vilayetlerinde belirgin şekilde hissedilmeye başlamıştı. Yerel idari yapıların zayıflaması bazı bölgelerde tepkiyle karşılandı. Bu tepkiler farklı dönemlerde ve farklı gerekçelerle ortaya çıktı. 1880 yılında Nakşibendi şeyhlerinden Şeyh Ubeydullah öncülüğünde bir hareket gelişti. Bu girişim hem Osmanlı hem de İran yönetimlerini kapsayan bir alanda etkili olmaya çalıştı. Hareketin arka planında merkezileşme süreci, aşiret yapısındaki dönüşüm ve bölgesel güç dengelerindeki değişim bulunuyordu. Ancak kısa sürede askeri müdahaleyle kontrol altına alındı. 20. yüzyılın başında Osmanlı Devleti'nin dağılması ve ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması idari yapıda yeni bir dönemi başlattı. Yeni devlet, sınır güvenliği ve iç istikrarı öncelikli mesele olarak ele aldı. Bu çerçevede merkezi otoriteyi güçlendiren düzenlemeler hayata geçirildi. 1925 yılında meydana gelen Şeyh Said isyanı bu dönemin en önemli kırılma noktalarından biri oldu. Olayın arka planında dini unsurlar, yerel otorite kaybı ve yeni devlet düzenine yönelik tepkiler iç içe geçmişti. İsyan kısa sürede bastırıldı
ve ardından Takrir-i Sükûn Kanunu yürürlüğe girdi. Bölge uzun süre olağanüstü yetkilerle yönetildi. 1926 ile 1930 yılları arasında gerçekleşen Ağrı İsyanı ve 1937 ile 1938'de yaşanan Dersim Harekatı da devlet ile yerel unsurlar arasındaki gerilimin devam ettiğini gösterdi. Bu olaylar güvenlik merkezli politikaların daha da güçlendirilmesine yol açtı. Devlet açısından bu gelişmeler kamu düzenini ve toprak bütünlüğünü koruma çerçevesinde değerlendirildi. Yerel düzeyde ise askeri müdahaleler ve sonrasındaki uygulamalar toplumsal yapıda kalıcı etkiler bıraktı. Göçler, idari yeniden yapılanmalar ve güvenlik uygulamaları bölgenin sosyal dokusunu değiştirdi. Bu ayaklanmaların her biri farklı koşullarda ortaya çıktı. Ortak noktaları, merkezileşme sürecinin yerel yapılar üzerindeki etkisiydi. Ancak nedenler ve aktörler her olayda aynı değildi. Bu nedenle dönem tek boyutlu bir çerçeveye indirgenemeyecek kadar karmaşıktır. 19. ve 20. yüzyıl boyunca yaşanan bu gelişmeler, devlet ile toplum arasındaki ilişkinin daha temkinli ve mesafeli bir zemine taşınmasına neden oldu. Bu yeni ilişki biçimi, sonraki yıllarda uygulanacak idari ve kültürel politikaların da belirleyicisi olacaktı. 19. yüzyılın sonlarından itibaren merkezileşme politikaları ve ardından yaşanan ayaklanmalar, devlet ile yerel toplum arasındaki ilişkinin yeniden tanımlanmasına yol açtı. Bu dönem, karşılıklı güvenin zayıfladığı ve idari kontrolün önceliklendirildiği bir süreci ifade eder. 1925 sonrası yürürlüğe giren olağanüstü düzenlemeler özellikle Doğu vilayetlerinde merkezi denetimi artırdı. Takrir-i Sükûn uygulamaları ve bölgesel idari düzenlemeler kamu düzenini sağlama amacı taşıyordu. Bu çerçevede bazı bölgeler özel yetkilerle yönetildi ve güvenlik güçlerinin varlığı artırıldı. Devlet açısından bu adımlar yeni kurulan cumhuriyetin bütünlüğünü ve iç istikrarını koruma stratejisinin parçasıydı. Savaşlardan çıkmış bir ülke için sınır güvenliği ve iç düzen temel öncelikler arasında yer alıyordu. Yerel toplum açısından ise bu süreç, geleneksel yapılarla merkezi idare arasındaki mesafenin artmasına neden oldu. Aşiret liderliği, dini otoriteler ve yerel kanaat önderleri gibi aktörlerin kamusal alandaki etkisi azaldı. Devlet kurumlarının doğrudan varlığı günlük yaşamın farklı alanlarında daha görünür hale geldi. Bu dönemde uygulanan politikalar yalnızca askeri değil, idari ve hukuki boyutlarda içeriyordu. Bölgesel yönetim yapıları yeniden düzenlendi. Bazı yerlerde idari sınırlar değiştirildi. Güvenlik merkezli yaklaşım uzun süreli bir yönetim biçimi haline geldi. Devlet ile toplum arasındaki gerilim her zaman açık çatışma şeklinde ortaya çıkmadı. Çoğu zaman bu ilişki karşılıklı temkin ve mesafe üzerinden şekillendi. Devlet otoritesi güçlendikçe yerel unsurların hareket alanı daraldı. Yerel yapıların zayıflaması ise merkezi denetimi daha belirgin kıldı. Bu süreç yalnızca siyasi bir mesele değil, aynı zamanda sosyolojik bir dönüşüm anlamına geliyordu. Geleneksel liderlik biçimlerinden modern devlet yapısına geçiş, kuşaklar arası algı farklılıkları yarattı. Yeni eğitim sistemi, askerlik uygulamaları ve bürokratik yapı toplumun devletle kurduğu ilişkiyi değiştirdi. Sonuç olarak 19. ve 20. yüzyılın ilk yarısında yaşanan gelişmeler, devlet ile yerel toplum arasında daha kontrollü ve mesafeli bir ilişki modelinin oluşmasına zemin hazırladı. Bu model, ilerleyen yıllarda kültürel ve kimlik alanındaki düzenlemeleri de etkileyecekti. 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın ilk yarısı yalnızca idari ve askeri düzenlemelerle değil, kimlik ve kültürel alanla ilgili politikalarla da şekillendi. Ulus devlet modelinin güç kazanması, vatandaşlık ve aidiyet kavramlarının yeniden tanımlanmasına yol açtı. Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde başlayan merkezileşme süreci, farklı toplulukları eşit tebaa kavramı altında toplama amacını taşıyordu. Cumhuriyet döneminde ise bu yaklaşım, ortak bir ulusal kimlik oluşturma hedefiyle devam etti. Eğitim sistemi, dil politikaları ve kamu yönetimi bu çerçevede düzenlendi. Kamusal alanda kullanılan dilin standartlaştırılması bu sürecin önemli unsurlarından biriydi. Eğitim dili ve resmi yazışmalar tek merkezden belirlenen çerçeveye göre yürütüldü. Bu uygulamalar devlet açısından birlik ve idari kolaylık sağlamayı amaçlıyordu.
Yerel düzeyde ise farklı dil ve kültürel pratiklerin kamusal görünürlüğü azaldı. Gündelik yaşamda kültürel çeşitlilik sürmekle birlikte resmi alan daha sınırlı bir çerçeveye sahipti. Bu durum bazı bölgelerde aidiyet tartışmalarını beraberinde getirdi. 1934 tarihli İskan Kanunu, nüfus yapısını düzenlemeyi ve güvenlik açısından hassas görülen bölgelerde idari kontrolü artırmayı hedefliyordu. Bu düzenleme kapsamında bazı aileler farklı bölgelere yerleştirildi. Devlet açısından bu adım toplumsal entegrasyonu güçlendirme amacı taşıyordu. Yerel düzeyde ise sosyal ve kültürel bağların değişmesine yol açtı. Bu dönemde yer adlarının değiştirilmesi, idari sınırların yeniden düzenlenmesi ve kültürel alanın merkezi normlara göre şekillenmesi gibi uygulamalar görüldü. Amaç, ülke genelinde ortak bir idari ve kültürel yapı oluşturmaktı. Kimlik politikaları yalnızca yasak veya izin üzerinden değil, eğitim, askerlik ve bürokrasi gibi alanlar üzerinden de şekillendi. Yeni kuşaklar devlet kurumları aracılığıyla ortak bir vatandaşlık anlayışı içinde yetiştirildi. Bu süreç yerel kimliklerin toplumsal konumunu yeniden tanımladı. Sonuç olarak 19. ve 20. yüzyıldaki kimlik politikaları devletin bütünlük ve entegrasyon hedefleri doğrultusunda geliştirildi. Ancak bu uygulamaların yerel toplum üzerindeki etkileri, ilerleyen yıllarda sosyal ve kültürel tartışmaların temel başlıklarından biri olmaya devam etti. 19. ve 20. yüzyıl boyunca yaşanan merkezileşme politikaları, ayaklanmalar, güvenlik uygulamaları ve kimlik alanındaki düzenlemeler, devlet ile yerel toplum arasındaki ilişkinin temel çerçevesini belirledi. Bu süreçte devlet, toprak bütünlüğünü ve kamu düzenini korumayı öncelikli hedef olarak gördü. Yeni kurulan ulus devlet yapısı içinde merkezi idareyi güçlendirmek, dönemin siyasi şartları açısından stratejik bir tercih olarak değerlendirildi. Yerel toplum açısından ise idari ve kültürel dönüşüm, geleneksel yapıların zayıflaması ve yeni kurumların belirleyici hale gelmesi anlamına geliyordu. Aşiret yapıları, dini otoriteler ve yerel liderlik biçimleri modern devlet mekanizması karşısında eski etkilerini büyük ölçüde kaybetti. Ayaklanmaların ardından uygulanan güvenlik politikaları kısa vadede kontrol sağlamayı hedefledi. Ancak bu uygulamalar bölge ile merkez arasındaki ilişkiyi daha temkinli ve mesafeli bir zemine taşıdı. Göçler, idari düzenlemeler ve kültürel alanın yeniden şekillenmesi toplumsal yapıda kalıcı değişimler yarattı. Ses yükselince gelen bedel ifadesi bu bağlamda yalnızca bir tarafın kaybını değil, karşılıklı sonuçları ifade eder. Devlet açısından artan güvenlik hassasiyeti kalıcı bir yönetim anlayışına dönüştü. Yerel toplum açısından ise siyasi ve kültürel alanın sınırları yeniden tanımlandı. Bu dönemin en belirgin özelliği, güvenlik ile aidiyet arasındaki dengenin sürekli yeniden kurulmaya çalışılmasıdır. Merkezileşme, modernleşme ve ulusal bütünlük hedefleriyle yerel kimliklerin varlığını sürdürme çabası aynı tarihsel zeminde yan yana ilerledi. 19. ve 20. yüzyılda yaşanan bu gelişmeler yalnızca o dönemin değil, sonraki kuşakların da devlet-toplum ilişkisini algılama biçimini etkiledi. Bu nedenle süreç tek bir olay ya da tek bir isyan üzerinden değil, uzun vadeli dönüşüm çerçevesinde değerlendirilmelidir. 19. ve 20. yüzyılda yaşanan merkezileşme politikaları, ayaklanmalar ve kimlik alanındaki dönüşümler, devlet ile yerel toplum arasındaki ilişkiyi kalıcı biçimde değiştirdi. Bu süreç yalnızca bir dönemin değil, sonraki yüzyılın da zeminini hazırladı. Bir sonraki bölümde, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından çizilen yeni haritalara bakacağız. Sykes-Picot Anlaşması, Osmanlı'nın dağılması ve Kürt coğrafyasının 4 ayrı devlet sınırı içinde kalması. Haritalar nasıl çizildi? Ve bu sınırlar bölge halklarını nasıl etkiledi? Kürt tarihi serimiz kronolojik akışla devam ediyor. Bu tür uzun soluklu ve tartışmaya girmeyen tarih anlatılarını desteklemek için videoyu beğenebilir, görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Seri boyunca tüm bölümler kanalımızda yer alıyor. Ayrıca kanalda devam eden roman tarihi serimizi de izleyebilirsiniz. İki seri birlikte coğrafya hafıza kimlik ekseninde ilerliyor.
Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.